Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün size patlıcan yemeklerinin en lezzetlilerinden olan tava güzeli yemeği tarifini paylaşacağım. Bu yemeğin sebzeleri hiç su ilave etmeden kendi suyuyla pişiyor. İnanılmaz lezzetli bir yemek. Haydi tarife geçelim. Bir tavamıza ilk önce yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Zeytinyağımızın üzerine bir adet piyazlık doğranmış kuru soğanımız var. Kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Tavamıza kuru soğanımızı da ilave ettikten sonra kuru soğanımız ile zeytinyağımızı, soğanlarımız altın sarısı renk alana kadar, rengi değişene kadar birlikte kavuruyoruz. Bu tarifimizde sebzelerimizin güzel kavrulması önemli. Henüz daha soğanlarımızda istediğim rengi elde edemedim. Birazcık daha kavuruyorum soğanlarımı. Ben soğanlarımı kavururken siz de kanalıma abone olup beğen butonuna basıp bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi yemeğimin patlıcanlarını ilave edeceğim. Bir adet patlıcanımı alıcalı olarak soydum ve küp küp doğrayıp yemeğime ilave ediyorum. Şimdi patlıcanlarımız ile soğanlarımızı güzelce kavuracağız. Patlıcanlarımın da renginin değişip altın sarısına dönmesini istiyorum. Bu tarz yemeklerde sebzeleri 2'şer dakika ara ile tavanıza atarsanız oldukça başarılı sonuç elde edeceksinizdir. Şöyle gördüğünüz üzere yavaş yavaş patlıcanlarım renk değiştiriyor. Şimdi ince doğradığım biberlerimi yemeğime ilave ediyorum. Burada 2 veya 3 adet biber tarifinize ilave edebilirsiniz. Patlıcanım, kuru soğanım ve biberlerimi hep birlikte kavuruyorum. Biberlerimin de renginin değişmesini istiyorum. Bu arada soğanlarımız birazcık daha kavruluyor. Karamelize bir renk alıyor. Patlıcanlarım da biberlerimle birlikte kavrularak güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdi yemeğimin salçasını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçamı sebzelerim ile birlikte kavuruyorum. Tavanızın boş bir alanında şöyle salçanızı ilk önce 1-2 çevirerek kavurup daha sonra tüm sebzelere değmesini sağlarsanız böyle bir lezzet patlaması yaşarsınız. Bu da benden size küçük bir tavsiye olsun. Yemeklerde salçaların kavrulması çok önemlidir. İyi kavrulmayan salça yemeğin tadını bozar, midede yanma ve ekşime gibi problemlere sebep açabilir. Yemeğimin salçasını da sebzeleriyle iyice kavurduktan sonra şimdi 2 adet rendelenmiş domatesim var. Domatesimi yemeğime ilave ediyorum. Şöyle domatesimin 1-2 tıkırdamasını istiyorum. Yemeğime suyunu salarak lezzetini arttırmasını istiyorum. O yüzden domateslerimle de birazcık sebzelerimi kavurup baharatlarını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1,5 çay kaşığı tuz ilave ettim. Baharatlarımla da şöyle bir yemeğimi harmanlıyorum. Baharatlarımı ilave ettikten sonra artık yemeğimizin altını kısıyoruz. Ocağımızı kısıyoruz. Yavaş yavaş sebzelerimizin bir arada pişmesini istiyoruz. Bunun için yemeğimin altını kıstım. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve birkaç dakika yemeğimin bu şekilde pişmesini istiyorum. Yemeğimiz pişti. Şimdi servis tabağına alıyorum. Siz sevgili izleyenlerime de böyle dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimiz artık servise hazır ve günün en lezzetli anı, tadım zamanı geldi. Şimdi şefimiz yemeğimizin tadına baksın. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.